Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Milattan sonra 114 ila 168 yılları arasında yaşamış olan Hz. Mübrike'nin evladı Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin atası Hz. Huzeyme'nin devrindeyiz. Afrika'nın kuzeybatı ve kuzey bölgelerinden gerçekleşmiş olan akınların engellenmesinin ardından bu kez de Fransa'nın güneydoğu bölgesinde var olan önemli bir pagan topluluğuyla ciddi bir çatışmayı göreceğiz Mekke bölgesinde. Hz. Huzeyme babası hayattayken göreve gelmiş olan isimlerden birisi. Zira Hz. Huzeyme kartallarla gerçekleştirmiş olduğu o büyük taarruzun ardından insanların ona karşı bir yakınlaşması ve ona karşı duymuş olduğu büyük ilgi ve alakadan olsa gerek Rabbine doğru yeniden bir yönelişe dönüyor. Zira Hz. Mübrike hayattayken de insanlarla çok fazla ilişki kuran bir isim değil. Genellikle halvette geçirdiği bir zaman dilimi söz konusu. Zaman zaman evine gelir gider, İşleri toparlar ama ekseriyetini bu Ebu Kubeys Dağı'nın bugün Zemzem Tağı'nın arka bahçesinde kalmış olan mağaranın içerisinde geçirir. Ekseriyetle vaktini, genellikle ibadetle elbette. Ancak Hz. Huzeyme babasından kalmış olan bu yenilenme çalışması, daha doğrusu dedesinden kalmış olan bu yenileme çalışmalarına ara vermiyor elbette. Yeniden Arafat yolunu yaptırmaya niyet ediyor. Biliyorsunuz ki Kabe-i Muazzama yenilenmişti ancak bu yenilenmenin arkasından özellikle Arafat yolunda bir yenilenmeye de ihtiyaç duyulduğu biliniyordu. Hz. Mübrike, Hz. Huzeyme'ye bu yolda kaybolmuş olan Hz. İsmail Efendimizin döneminden kalma noktaları, yani bugünkü şeytan taşlama noktalarını yeniden beyan ediyordu. Bu bölgelerde ufak tefek kaymalar söz konusu olmuş, bazı taşlar yerinden oynamış, dolayısıyla şeytan taşlama noktaları pek de görülmeyecek hale gelmişti. Biliyorsunuz ki sonrasında Siyer-i Nebi'de de Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Cebrail aleyhisselamın yeniden teyit edeceği o noktalardan bahsediyoruz. Şeytanın Hz. İsmail Efendimiz'e, Hz. İbrahim Efendimiz'e ve Hz. Hatice Validemize görünmüş olduğu o şeytani noktalardan bahsediyoruz. Mekke'dekilerin unutmuş olduğu bu noktaların yeniden tanzim edilmesi ise milattan sonra 128'li yıllara denk geliyor. Hz. Huzeyme Mekke'de tutmuş olduğu görevlilerle beraber bu yol üzerinde zaman zaman konaklayabilecekleri insanların gölgelik olabileceği ağaçlandırmalar, taştan küçük ve etrafı açık minik binalar, bugünkü tabirle ifade etmek gerekirse, yaptırıyor ve aynı zamanda bu şeytan taşlama noktalarına da yeniden taşlarla bir hazırlık yapmakta. Böylelikle hacca gelmiş olanları zaman zaman buraya yönlendirerek Hz. Huzeyme'nin de gerek halvette gerekse farklı hallerde görmüş olduğu insanların bunu yeniden hatırlaması gerekliliğini beyan ediyor. Zira Hz. Huzeyme bir halvetinde Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın genç haliyle karşılaştığında Hz. Peygamber'in "Ey benim kardeşim, buraya gelen insanlar şeytanı hatırlamalılar ki şeytanın onlara kuracağı tuzakları görmeliler ki bundan sonraki hayatlarını ona göre düzelsinler" şeklindeki beyanatıyla Hz. Huzeyme'ye bu noktaları hatırlatıyordu. Hz. Huzeyme'nin bu çalışması esasında ise belki dünya tarihinde dinler tarihini etkileyecek olan bir durum söz konusu oldu. Büyük bir kalabalık çalışma halindeyken bu yolu yeniden tanzim etme, düzeltme, düzenleme, gelişler, gidişler esasında uzak bir noktadan yaklaşık 14 yaşındaki böyle genç bir delikanlının yaklaştığını gördüler. Ancak yaklaşan delikanlının Mekke eşrafından olmadığı kılığı kıyafetiyle anlaşılıyordu. Biraz daha batı kıyılarından gelmiş olan farklı bir kıyafetle karşılarındaydı. Hz. Huzeyme'nin önüne gelen 14 yaşında çocuk "Ne yapıyorsun sen be adam?" deyiverdi. Huzeyme
"Sen de kimsin çocuk?" dedi. "Ne istiyorsun? Ne sıkıntın var? Yolda mı kaldın? Bir derdin mi var? Belki de başına güneş geçivermiştir. Yemek, su, bir şey ister misin? Hemen verelim" şeklinde etrafındakilere de bir şey söylemek üzereyken Huzeyme'ye karşı bir anda bu 14 yaşında çocuk atağa geçiyor ve onu bir eliyle boğazını sıkmaya başlıyor. Huzeyme'nin etrafındakiler hızlı bir şekilde Huzeyme'yi korumaya doğru gelirlerken onlara dur işareti yapan 14 yaşında çocuğa Huzeyme de diğerlerine teskin edecek şekilde durun işareti yapıyor. Zira boğazını sıkmakta olan gencin elindeki kuvvetin 14 yaşında bir çocuğa ait olamayacağını anlıyor. Huzeyme'nin dilinden tam bir Euzu Besmele gelecek. Şaşırmayın, zira Euzu Besmele Hz. Adem Efendimiz'den beri farklı kelimelerle söylense de bir hakikat. Rabbim bizi şeytandan koru, şeytanın illetinden, zilletinden, onun belasından, fitnesinden, desiselerinden koru şeklinde defaatle dillere düşmüş ve hiç unutulmamış bir şeydir. Hakikat Huzeyme bu 14 yaşında çocukla bir anda elini kıvrak bir şekilde tutup yere yatırıyor ve onu sırt üstü yere vurduğunda yerden çıkan bir güm sesi etraftakilerin bu güreşin hiç de normal olmadığını anlıyorlar. Herkes onun bir cin olabileceğini düşünüyor ki Arap dünyası için bu garip bir durum değil. Hz. Huzeyme'nin bu çocuğu yere çalmasıyla beraber bu şeytandı. Onun yerini, onun desisesini anlatmak için yola çıktığımız için bize savaş açtı diyor. Bu söylem yıllar sonra karşımıza Muharref Talmud'da şeytanla güreşen çocuğun bu sefer dönüşüp İslam literatürünün dışında muharref hale getirilmiş Tevrat'ta Tanrı ile güreş noktasına geleceğini unutmamak gerekiyor. Bu ince felsefi konunun Beni İsrail tarafından sürekli kontrol altında tutulan Mekke ve Medine'den elde edilen verilerin de zaman zaman Talmud'un içerisine konulduğunu unutmamamız adına önemli bir nokta olarak kalıversin şimdilik. Bu çocuk büyük bir hızla kaçmaya başlıyor. Kaçtığı yer bugünkü Fransa'nın güneydoğu bölgesi. Kaçtığı bölgede bir kadına musallat oluyor ve bu kadına musallat olduktan sonra kendisinin nasıl bir belaya, nasıl bir zorluğa düçar olunduğunu ve Mekke bölgesinde gitmiş olan pek çok insanın öldürüldüğünü, burada bir zulümat olduğunu ifade ediyor. Roma'ya bağlı olan bir pagan köyünde hızlı bir şekildeki bu söylence Roma'nın merkezine kadar ulaşıyor. Roma merkezi bölge hakkında söylenen bu söylentinin doğru olup olmadığını öğrenmek adına Kudüs'e bir ulak gönderiyor. Kudüs'tekiler gelen ulağın 14 yaşında çocuğun bu sefer farklı versiyonuyla cevap verecek noktaya çoktan gelmişler. Evet diyorlar, Mekke ve bölgesinde sizin gibi insanlara yer yoktur. Sizi yaşatmazlar. Atalarınızı öldürecekleri gibi sizden sonrakileri de öldürürler. Bu durum Roma'nın pek hoşuna gitmiyor elbette. Pagan olan bu aileyi biraz korumak, zamanında Karaikilere yapılmış olan baskın karşısında gittikçe güçleneceklerini düşünmek ve bu düşüncelerini ortaya koyabilmek için yeni bir Roma ordusu hazırlanıyor. Pagan ailesinin ortaya koymuş olduğu bu söylemin tam da ortasında koskoca devlet bu söylemin peşine düşmüş oluyor yani. Roma merkezi bu noktada engellenecek bir şekilde de getiriliyor aynı zamanda. Zira köylüler bu şeytani noktaları 14 yaşındaki çocuktan öğreniyorlar. Ve tabiri caizse paganizmin önemli bir unsurunun yıkıldığı düşüncesiyle karşı bir atağa geçmiş oluyorlar. Hani kendi dini değerlerini tabiri caizse koruyabilmek adına. Bu esnada Huzeyme de babasına durum hakkında bilgi veriyor. Ancak babası Hz. Mübrika vefatına yakın bir zaman kalmış, oğlu Huzeyme'ye bu konuya karışmaması gerektiğini beyan ediyor. Hz. Huzeyme bu noktada ciddi anlamda gelen haberdar oluyor tabii ki pagan ordusundan ve neler yapılması gerektiğini düşünürken daha önce Kartallarla büyük mücadele vermiş olan Kartalların babası Hz. Mübrike karışma sözcüğü karşısında
bir delikanlı elbette tutamıyor kendisini. Hazırlığa başlıyor. Gelecek olan lejyonerlerin geliş yönlerine dair istihbaratlar alınıyor ve nerelerde karşı konulabilir onun için bir mücadele veriliyor. Ancak tam da Hz. Mübrike'nin dediği gibi Hz. Huzeyme bölgede dikkatli bir şekilde karşı atak ve savunma için tedbirler alırken Disah bölgesinden geçmekte olan 400 lejyonerin üzerine düşen büyük kayalar bütün Roma lejyonerlerini bertaraf ediyor. Girdikleri vadiden de çıkamayacak bir hale geliyorlar. Bu noktadan itibaren ise bunu uzaktan haber alan Araplar durumun ciddiyetinin farkına varıp bu lejyonerlerin ölülerini görmeye gidiyorlar. Ve Hz. Mübrike'nin söylemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Hz. Mübrike'nin bu söylemine nazaran Hz. Huzeyme'nin bu hareketi ne yazık ki kendisi için önemli bir probleme vesile oluyor. Yolculuk boyunca şeytana karşı verilecek bu mücadele arasında Hz. Huzeyme sıtma hastalığına tutuluyor ve sıtmadan vefat ediyor. Vefatının ardındansa babasının kendilerine daha önce söylemiş olduğu söz cihetinde Müzdelife'ye defnediliyorlar. Babası da yakın bir bölgeye defnediliyor. Şeytan taşlama inşası ise bitme aşamasına getirilmiş durumda artık. Özellikle Roma lejyonerlerinin üzerine Allah-u Zülcelal'in görevlisi Cebrail aleyhisselamın ordularının atmış olduğu taşlarla her şeyin bertaraf olması bu taşların şeytana karşı ne kadar kıymetli olduğu düşüncesini ortaya koyuyor ve bu taşlar bugün görmüş olduğunuz şeytan taşlamanın o büyük taşlarının temeline oturtturuluyor. Dolayısıyla o taşlarda Cebrail aleyhisselamın ordularının elinin değmiş olduğu taşlar olarak kalıyor bugüne. Ancak Batı dünyası yaptığı bu saldırıların sonucunda uğradığı hezimete karşılık suskun durmayacaktır. Yeni bir atak bir başka yerden başlıyor.